Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni BYD Seagull. Evet arkadaşlar, duymuş olduğunuz gibi sesim çok farklı. Girişin tonajı çok farklı. Çünkü bir haftadır beri nedenini anlamadığım şekilde garip bir boğaz ağrısına sahiptim. Ardından da sesim komple gitti. 2 gündür beri de giderek iyileşen bir sesim var. Ama tabii bu haftanın videosunu çekmesek olmazdı. O yüzden ben de bomba gibi bir otomobille karşınıza gelmek istedim. Her ne kadar sesim çok iyi olmasa da. Umarım bir sonraki haftanın videosunda ve shortslarda daha iyi bir sesle karşınızda olacağım. Neyse, dönelim bizim BYD Seagull'a. Yani Allah var, bazı otomobil ve internet sitelerinde neden bu otomobile çeviri hali Martı deniyor onu anlamış değilim. Neyse, konumuz bu değil, bu defa konumuz çok daha derin. Çünkü yayınladığımız ilk günden beri çokça ilgi gören ve benim de açıkçası mini otomobil klasmanında çok beğendiğim Chery EQ1'e neredeyse direkt rakip geliyor. Hem de yine Chery gibi Türkiye'de distribütörlük açacak BYD tarafından geliyor. Baştan söyleyeyim, EQ1'in tahtı sallanır fakat yıkılır mı orasını bilemem. Şimdi hiç lafı uzatmadan yeni BYD Seagull hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu sesime rağmen en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. BYD'yi artık 3. videomuzdan sonra bayağı bir tanıdık ama yine de bir üstünden geçersek, efendim işte bu BYD Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden biri olup sadece elektrikli otomobilde üretmiyor. Aklınıza hangi taşıt türü gelirse ürün gamlarında mutlaka bulunan BYD elektrikli araç işine de girince bataryalarını da kendisi üretmeye başladı. Son oyuncağıysa sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da son dönemde oldukça popüler olan mini bir model oldu. Yeni Seagull her ne kadar mini otomobil desek de Avrupa standartlarına göre B hatchback olarak geçiyor. Yeni BYD Seagull'a önden baktığımızda karşımızda B sınıfı bir Aventador görüyoruz. Spor, haşin bakışlarıyla led ve mercek birleşimi detayları harika olmuş. Yani şu sinyallerde led olsaydı ne olurdu sanki? Ön tamponda farların getirdiği agresif tasarımı desteklerken ona uzaktan baktığınızda senin de içinden geçtiği gibi bir yıldız veriyorum. Sonic spor otomobil havasındaki profili ve jantlarıyla yeni BYD Seagull'ı beğenmemek imkansız. Yeni Seagull'ın profiline geçtiğimizde en başta söylediğim gibi en sıkı rakibi yeni EQ1'e göre Sonic bir tasarım görüyorum. Sonic ne Sefa kardeşim dersen eğer, böyle hızlı, uçan kaçan karakteri hatırlayabiliriz. Düz ve akıcı bir robot çizgisinin kullanıldığı profilde arkaya doğru gidildikçe daralan arka cam tasarımsal olarak iyi dursa da kullanım olarak benim pek hoşuma gitmiyor. Teker üstlerinden marş bir yere uzanan plastik dodiklerse crossover bir hava katmış. Jest'un üzerindeki detay da güzel gözüküyor. Şık jantların boyutları ise 175, 55, 16 inç boyutunda. Tabi ona arkada yine bir değiniriz ama spoiler'ın profilden duruşu çok başarılı. Tabi bu arada şunu da eklemek istiyorum. Kanalımızda onlarca farklı dilde altyazı seçeneği de mevcut. Bu seçenekler arasında Türkçe de var. Eğer sesimin çok fazla yetersiz kaldığını hissederseniz alt taraftan Türkçe altyazıyı açarak da videomuzu takip edebilirsiniz. Haydi artık arkaya geçelim. Yeni BYD Seagull'ın arka tasarımında kolaya kaçıp kopyala yapıştır yapmadıkları için BYD mühendislerini tebrik ediyorum. Üstte uzun bir kuyruğu andıran spoilerla başladığımız arka tarafta boydan boya uzanan LED stoplar çok karizmatik görünüyor. Sinyallerin halojen oluşunu yine görmezden gelebiliriz. Bagaj kapağının ortasında klasik Build Your Dreams logosu bulunurken bu temiz tasarımı temiz bir tampon ve difüzörle bitirmişler. Geldik bu haşin delikanlının boyutlarına. Yeni BYD Seagull 3780 mm ile yeni EQ1'den 580 mm daha uzun. 1715 mm ile 45 mm daha geniş ve 1540 mm ile 10 mm daha alçak boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2500 mm ile yeni EQ1'den 350 mm daha uzun olarak boyutsal manada öne geçmiş oldu. Boyutlarda EQ1'e göre büyürken iç mekan iddiasını koruyor. Yeni Seagull'ın kapılarından geçip hem spor başlıkları hem de elektrikli koltuklarını görünce önce şaşırsam da sonra BYD olduğunu hatırlıyorum. Bu şık koltuklara otururken bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Spor koltuklara oturduğumuzda ellerimizin arasında dikişli, altı kesik bir direksiyon simidini buluyoruz. Üzerinde tuşların bulunduğu bu direksiyon simidinin tasarım ve duruşu çok iyi. Direksiyonun hemen arkasında 5 inçlik bir dijital gösterge ekranı koymuşlar.
sert plastik malzemelerle donatılan konsolun ortasına geldiğimizde yine bir B7 klasiği dikey ya da yatay kullanılabilen 12.8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Ekran kalitesi konusunda standartları taşıyan bu ekranı ben beğendim. Özellikle de dokunmatik hızına. Bu ekranın aşağısına doğruysa vites seçim kumandası, ayar tuşları ve havalandırma menfezlerine yer verilmiş. İki katlı olarak inşa edilen orta konsolun üst katında kablosuz şarj pedi ve bardaklıklar bulunurken alt katında saklama alanıyla USB ve 12 volt soket girişi bulunuyor. Yol dayama ise sadece adının getirisini yapmış. Kabin genel anlamıyla herkesin zevkine hitap edecek gibi duruyor. Özellikle de ambiyans aydınlatmasıyla. Bu da onun bizden bir yıldız almasını sağlar. Peki arka koltuklarda durum ne? Şık ve konforlu arka koltuklarda işlevsel detayların varlıkları dikkatimi çekti. Askılık, orta konsol üzerinde saklama alanı, şaft tünelsiz düz zemin ve tamamen yatan arka koltuklarıyla yeni B7 Seagull segmentinde çok rahat rakipleriyle savaşır. Bu arka koltukları yatırınca sahip olunacak hacim ise tam tamına 930 litre. Tahmin edeceğiniz üzere birazdan fiyat bilgisine de değindiğimizde anlayacaksınız. Yeni B7 Seagull'ın güvenlik özellikleri giriş seviyesinde. Yeni Seagull'ın güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri fiyatının da etkisiyle giriş seviyesinde kalmış durumda. Bunlar ne diyecek olursanız sürücü ve yolcu hava yastıkları, elektronik park freni, elektronik motor freni EBD ile entegre halde çalışarak daha stabil bir fren performansı sağlayan ABS, çeşitli fren asistanları, bence bu otomobilde olmasının fark yaratacağı hız sabitleyici. Boyutlar ne kadar küçülürse küçülsün park işlemini kolaylaştıracak arka park sensörüne ek geri görüş kamerası. Buna ek yardımcı park sistemleri yeni Seagull'da sizi bekliyor. Tabi yeri gelmişken söyleyeyim, anahtarsız giriş ve çalıştırma da mevcut. En kritik bölüme hazırsak eğer yeni B7 Seagull'ın motor özellikleri ve fiyatıyla son noktasını koyalım. Tamamen elektrikli olan yeni B7 Seagull'da iki farklı hacim ve güçte seçenek sunuluyor. İlk sırada 30 kWh hacminde bataryasıyla 75 beygir güç, 135 Nm tork üreten motor bulunuyor. İkinci sırada ise 38 kW hacminde olsa da güç konusunda bir şeyin değişmediği motoru görüyoruz. Maksimum 130 km/s hızda sabitlenen yeni Seagull, DC hızlı şarjda 30 dakikada, AC şarjda 6 saatte doluyor. Maksimum sürüş menzilleri ise 30 kWh için 305 km olurken 38 kWh için 405 km'ye çıkıyor. Ve geldik finale. Yeni B7 Seagull otomobil fiyatlarının dünya pazarında da sürekli artmasına bir su olması hasebiyle $11.000'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yeni EQ1 ile aynı fiyat bandında olan yeni B7 Seagull'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Seagull'ı beğendiğimi söyleyebilirim. Ama nedendir bilinmez, bendeki EQ1'in yerini dolduramaz. Peki siz yeni Seagull hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni B7 Seagull hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.